Merhaba arkadaşlar, sevenler birlikte hoş geldiniz. Savunma Showtime paketinden Showtime futbolcu gelene kadar açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 3 tane fizikli Showtime futbolcu var. Boyları uzun, çok kalıplı, çok güçlü isimler. Fiziksel yönden çok güçlü isimler. Bakalım hangi futbolcuyu çıkaracağız arkadaşlar. Biz en son böyle dediğimizde Epic gelene kadar açılım yapalım dedik. Şu paketten Epic geç geldi ama 2 tane birden gelmişti. En son 2 tane Epic'i çıkardık yan yana, o üstü siyah ekranı gördük, bir daha da açılım gerçekleştirmedik. Bakalım bu pakette nasıl bir durum bizleri bekliyor. Umarız erkenden gelir. Keşke tek atabilsek. Bir tane ücretsiz açma hakkı vardı ya. Onunla renkli kart geldi arkadaşlar. Hem de güzel bir renkli kart. Trippier geldi. Ücretsize Trippier'i çıkardık. Şimdi 900 açacağız. İlk 900'ümüze acaba bir Showtime futbolcu gelir mi? Yani herhangi birisi de olur aslında. Üçünün de Showtime kartı yok elimizde. Tah'ı da bir bakıma istiyorum. Uzun süredir Tah'la da oynamamıştık. Hani denemiş oluruz arkadaşlar kendisini. Ama Ruben Dias da gelse, Van Dijk da gelse çok önemli isimler. Tek atabilir miyiz acaba? Atacağımı hissetmiyorum. Şimdi bazen hissederim, gelmez ama nedense şu an hiç hissetmiyorum. Sanki böyle biz bir 4-5 tane açacağız da öyle verecekmiş gibi his var içimde. Belki de tam tersi çıkacak. Tek atacağız. Hadi be Konemi. Vay be. Hissetmiyordum, tersi çıktı arkadaşlar. Tek attık. 900'e geliyor. Demek ki hislerimizin tersi çıkıyor. Tuhaf bir durum. Bazen çok kuvvetli hissediyorum. 100 param oluyor. Diyorum ki gelecek, gelmiyor. Tek atarız diyoruz, gelmiyor. Bir de Tah geldi. Ben en çok da Tah'ı istiyordum burada. En merak ettiğim karttı. Ben de anısı var arkadaşlar Tah'ın. PES 2020'de Tah'ın şöyle yüksek seviyeli bir kartı gelmişti. Ben de stoper futbolcusu çıkaramıyorum. Renkli kart çıkardım. Belki de böyle ilk stoper futbolcusu bile olabilir. Çok yüksek seviyeliydi. Hani o zamanlar için 95 falan olabilir. Seviyeler çok uçmamıştı. Öyle bir duruyordu ki arkadaşlar, sahada çok güçlüydü. Bazen arkadaşlarla oynuyorum, o kim falan diyorlardı, böyle dev gibi biri. Formda geldiğinde var ya arkadaşlar, canavar, eziyor, yükseliyor, vuruyor. Ama formu düşük geldiğinde fenadı. Yanında da bir isim var. Bir stoper daha. Andersen. Boyu falan nasıl? 1.92. Şimdi bizim zaten fizikli savunma futbolcusuna ihtiyacımız vardı. 2 tane geldi. İkisini de hemen fullleyelim, bir sahaya çıkalım arkadaşlar. 2 stoperi de fullleyelim. Trippier'i de fulllesek mi? Biz bu paketten Trippier'i çıkardık. Bunları çıkardık. Üçünü de hemen fullleyelim. Bir ücretsiz, bir 900'e 3 tane renkli kart. İkisi renkli, biri Showtime şeklinde. En son maça bu şekilde çıkmıştık. Kaleci Casillas, Busquets'i denediğimiz zaman. Şimdi stoperimizi alalım. Showtime olduğu için form durumu C ve Tah Bayer Leverkusen futbolcusu. Bayer Leverkusen'in maçlarına bakılmıyor arkadaşlar. Hep C formunda olacak adamımız. Şimdi şöyle bir Defra'yı yerine yerleştirelim. Ben merkeze Tah'ı alayım. Tony Adams'ın yerine de diğer stoper futbolcumuzu çekelim. Ofansif orta sahamızı çıkardık. Form durumları nasıl? İkisinin de C. Bir de bizim sağ bekimiz vardı. Trippier. Doğrudan Alexander Arnold'un olduğu yere atalım. Onun da form durumu C'miş. Kenarda sağ bek var mı? Kenarda sağ bekimiz yok. Biz kenara bir tane de sağ bek alalım arkadaşlar. Philipp Lam'ı alalım. Hem sağda hem solda oynar. Joker futbolcusu. Şimdi öncelikle Trippier'i fullleyelim. Seviye antrenmanı diyelim. Ben en son maç betini kilidini dün açmıştım. Ondan birazcık böyle antrenörlerde kastım arkadaşlar. İndirimliydi çünkü bir önceki maç bileti. Bu indirimli değil. Andersen de 62.000 DP istedi. 98, Trippier 99. İyi seviyeler. Bir de özelliklerine bakarız. Taha 104.000 DP gitti. Şimdi bizde güçlendirici pek olmuyor. Yine bir tane deneyim diyeceğim. Yok arkadaşlar, sıfır güçlendirici. Şu şekilde bir özelliklerine bakalım. 1.95 boyunda, 28 yaşında, oyun kurucu. Kafa 88. Defansif özellikler çok yüksek. Hızı 79, hızlanma 72. Fiziksel yönden çok güçlü bir isim. Zıplaması 95, fiziksel temas 99. Havadan pek top vermeyecek bir adamımız. Kendine az hava becerisi de var. Hava üstünlüğü, karak müdahale, akrobatik uzaklaştırma, hava bariyeri. 3 futbolcuda da hava bariyeri becerisi var. Şimdi Andersen'e bakalım. 1.92, onun da boyu iyi. Bir de pası stoper için çok iyi. Uzun top atabiliriz. Kafası 84. Defansif özellikle 90 üzerinde. Keşke hız değeri biraz daha yüksek olsaydı. Orası 71. Trippier'in pas ve falsoları nasıl bu kartında, ona da bakalım. Hücumcu bek. Yüksekten pası 90. Alçaktan pası 83. Top kontrolü 84. Top sürme 76. Falsosu keşke daha yüksek olsaydı.
Örneğin duran topları çok iyi kullanan bir isim Trippier gerçek hayatta ama bu kartında 84. Defansta iyi olduğu taraflar var. En azından hücumcu bir bek için defansı kötü değil. İyi seviyelerde. Hızlanma bek için çok yüksek değil. Şimdi bek futbolcuları çok hızlı bekler var. 90'ın üstünde hız değerine sahip. Şut gücü 94. Dayanıklılığı 99. Belki birazcık daha değiştirip farklı bir şekilde de fullleyebiliriz. Şimdi oyuncularımıza baktığımızda şöyle yapalım. Sol kanat şeklinde oynayalım. Roberto Carlos'ta 3 stoper bir sağ bek. Sağ taraftan Trippier çıkar. Soldan o çıkar. Darwin Nunez'i de yine biz denemeye devam edelim. Onu da santrafora aldık. David Villa'ya da epik açılıma gelmişti. Busquets'i denemeye devam edelim. Ama ofansif orta sahada bir değişiklik yapalım. Gareth Bale'ı aldım ama Gareth Bale'ı sağ açık yapayım arkadaşlar. Şöyle sağ açık olsun. Merkeze Busquets Bellingham'a verdik. 2 santrafor bir sağ açık. Soldan da Roberto Carlos. Futbol Ligi de güncellendi. Bundan dolayı da tabii klasmanlarda aşağı indirdi oyun bize. Maça git diyelim. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. Tahlı kadromuzun rakibi geliyor. Sergen diye okuyacaktım ama bambaşka bir şey. Serle başlayınca bir anda farklı devam etti. Form durumu önemli. Bir de ilk maçında formsuz gelmesin. Diğer stoper çok iyi. Kenarda form durumu bu şekilde. Dembele bu hafta kötü demek. Rakip 4-1-2-3 dizilimle geliyor. Endrick'i almış. Batshuayi kenarda. Busquets'te de oynamaya devam ediyoruz bu arada. Defansif orta sahada kullanıyoruz. Normalde ben fizikli isimleri kullanırdım arkadaşlar. Daha böyle güçlü. Patrick Vieira gibi o tarz ama Busquets'in tekniği çok yüksek. Gareth Bale şöyle bir uzaktan şutumuz. Korner bile olmadı. Asfalt avuta gitti. Uzaktan şut denedi. Top yine rakibimizde. Yine şutu kaleci Casillas kornere çeldi. Lionel Messi ortası Trippier. Havadan pasımız Roberto Carlos. Durdurmasaydın koşuyu da. Pas da çok iyi olmadı bir de. Kaleci Simon. Evet Tah'la Haaland hava topuna çıkıyor. Tah vurdu. Kolay değil Haaland'ın üzerinden topu almak. Orada Trippier'i geçti. Trippier'e gidiyoruz. Haydi Bellingham. Ya olamaz, David Villa'nın önünden geçti. David Villa almadı topu. Bir ayak uzatmadı. Rakip niye hücum düzeyini ikiye çekti ben anlamadım. Haydi Darwin Nunez. Kaleci. Şimdi düzeltti. İstemeden aldı galiba hücum düzeyini 2'ye. Şimdi 0'a indirdi. Keşke 2'de kalsaydı. Şimdi savunmadan bir stoperi daha yolluyor ya. Çok boşluk çıkardı o zaman. Anca 5'li ile oynaması lazım. Yine 2'yi aldı. Tah zamanlamayı ayarlayamadı. Rakip riskleri aldı bu arada. Gareth Bale. At ayağından Gareth Bale. Of. Çok sert faul. Aa! Faulü verdi değil mi? Kart vermeden geçti. Ya orada insan frikiyi verir. Son saniyede olsa. Neredeyse penaltı olacaktı. Rakip kayarak indirdi. Hadi Carlos. Darwin Nunez. Atamadı. Çok net pozisyon atamadı Darwin Nunez. İsabetli vuramadı. Kaleciden dönse yine daha iyiydi. Avuta vurdu. Ortası. Tah vurdurma. En azından bozdu. Turan uzaklaştırdı. Yapma adam. Ne kadar kötü pas attı. Rakip uzaktan denedi. 85. dakikada. Hücum düzeninde 2'ye aldı rakip. Riskleri aldı nedense. Eğer öyle devam ederse şimdi boşluk bulabiliriz. Pozisyon değişimi diyeyim. Hemen savunmaya 2'ye çekti. Derecesini merak ediyorum ama iyi bir oyuncuya benziyor.
Suarez tamamladı. Rakip de kaya kaya indirmeye çalışıyor sürekli. İlk yarının sonunda da yapmıştı zaten de. O hatamız da ne yazık ki yok olmuştu. Şimdi yine denedi ama başaramadı. 4 dakikalık uzatma. Kenardan deneyecekti. Olmadı. Andersen'in uzun topu. Bir Carlos yapsak. Ya hakem bitirmen. Şurada top bitirilmez ki. Herhalde avuta falan mı gidecekti? Pas mı kötüydü acaba? 1-0 kazandık. Değişik bir rakibe karşı oynadık. Aslında iyi bir oyuncuydu kendisi. 7 şutumuzun 3'ü isabetli. Bayağı da şut çektik ama kaleci de iyiydi aslında ki bazı şutlarda avuta gitti. Mesela o Darwin Núñez'in topu gol olması lazımdı. Dereceler bu şekilde. Tah birkaç hava topuna çıktı mesela, vurdu. Erling Haaland'ın üzerinden vurmak gerçekten zordur. Genelde Haaland vuran bir isim topları ama Tah şu an ilk maçı tabii. Bir de yeni geldi bu futbolcular. Birkaç hafta sonra bakmak lazım. Bazı oyuncuların özellikleri birkaç hafta sonra biraz daha düşmeye başlıyor. Rakibimize de baktığımızda daha öncesinde 55 bin lira görmüş bir isim. İyi bir oyuncuydu. Bayağı sakin oynadı. Çoğu da bedava oyuncular. Bugünkü Showtime paket açılımına baktığımızda harika geçti. Darısı sizlere arkadaşlar. Yani inşallah sizler de en çok istediğinizi keşke ücretsiz de çıkarmış olsanız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda ücretsiz çıkardığından bahsetmişti ama o da çok zor gerçekten ücretsiz çıkarmak. Ben yine böyle 10 farklı hesaptan, 20 farklı hesaptan denemeler falan gerçekleştireceğim. Bakalım herhangi bir ücretsize çıkarabileceğiz mi? Sizlere kim geldi yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.